Lisanut Tayr, Kuş Dili, Ali Şirnevai. Büyük Şeyh Feriduddin Attar'a övgü. Denizde ve karada her ne maden varsa 100 kat fazlası Attar'ın dükkanında bulunur. Onun denizinde öyle süslenmiş yıldızlar vardır ki her biri gece inci gibi parlar. Onun madeninin yakutundan akşam şafak rengini bulmuş, sabah da aydınlığı. O inci değil, harika bir taştır. Onu küçük görenlerin başı yarılır. Vasfında kalem çaresiz ise de şimdi onun dükkanından bahsedeyim. Bir insan kendi cahilliğinden rezil olmuş ve birkaç kötü huyla hastalanmışsa, türlü hastalıkların tedavisi için hazırlanmış ilaçlar bu dükkanda bulunur. Onun tezgahında insan karakterindeki cehalet zayıflıklarını gideren sandal kokusu, misk, abir ve safranlar vardır. Feyiz bahçesinde insanların huzur bulduğu gül suyu ve söğüt miski vardır. Mana helvasından yapılmış şeker ve bitkiler. Onu bulup alanın gönlü hayat bulur. Yoksullara deva veren, irfan ve nasihatle yoğrulmuş bal ve şekerden ilaçları da vardır onun. Manzum ve mensur eserler yazıp onlarda tevhid sırlarını açıklamış. Gül ve şekerden yapılmış tatlı gibi insan tabiatına faydalı eserler yazmış. Musibetname eserinde nefis için 100 türlü teskiye beyan etmiş. Nefsin her terbiyesinde gönül mutlu olup ferahlar. Yine İlahiname eserinde ayetlere işaret etti. İlahi sırları şerh edip insanları aydınlattı. Uşturname eserini yazdı. Bu eserinde batıni cevherleri develer gibi dizdi. Birkaç bin deve bile bu incileri taşıyamaz. Çünkü ab-ı hayat kaynağına dalıp çıkarttığı her bir inci, padişahların başında taç olmuş. Padişahların tacında sadece bir süs değil, belki her biri pahalı bir mülktür. Kaside bahçesine de gidip birkaç beyit ile vadileri gezmiş. Lakin her bir vadide içinde binlerce harikalık olan yüzlerce garip mülk bırakmış. Gazel bahçesinde divan yazıp bülbül gibi terennüm etmiş. Ancak okuduğu her şiiri vahdet sırlarının bir beyanı olmuş. Divanını rubaileri ile de süslemiş ve rubai yazma konusunda uslubunu göstermiş. Onun rubaileri mana aleminden olmuş ve her biri birkaç yurttan haber vermiş. Nesirde tezkire eserini yazıp evliyaların ruhunu hoşnut etmiş. Evliyaların her birinin ruhundan yüzlerce kişi hayat suyu içmiş gibi can bulmuş. Bütün şeref bulmuş eserleri bir tarafa, Mantık-ı Tayr eseri diğer tarafa. O hepsi kadar şeref bulmuştur. Onda kuşları konuşturarak bir başka dille, bir başka sözle türlü halleri anlattı. Onu anlamaya bir nahivci lazım. Belki Süleyman gerekir. 100.000 kuşun dili ne kadar zordur düşün. Bundan daha da ilginç olanı, her birinin ayrı dili, şivesi ve tarzı var. Akıl bunu anlamaktan bir deli gibi acizdir. Ancak Allah muvaffak eylerse ben bir dilenci gibi şeyhin ruhunu takiben kuşların sözlerini açıklayacağım. Bunu yaparken bülbül ve papağan gibi konuşayım ki insanlar da kuş diliyle konuşup terennüm etsin. Ey mutlu kardeşim, buradan nasihat almak lazım. Ancak o zaman hakkıyla davranmış olursun. Bu papağanın yemi şekerdir ama o şekeri düşünceyle yoğur sen. Şeker Allah'ın iyilik ve inayet sofrasında, yani o Attar'ın dükkanında bulunur. Kuşların toplantısı ve tartışmaları.
Bir gün bahçe, orman, sahra ve deniz kuşları toplandı. Hepsi kendi sürüleriyle bir araya geldi. Kuşlar dağılmadan biraz sohbet edip ötüşmeyi düşündüler. Ancak onların yerleşmesinde bir düzen yoktu. Hiçbirinin nerede oturacağı gösterilmemişti. Karga papağandan, saksağan ise bülbül ve kumrudan yukarıda oturdu. Siyah çaylak sungur kuşundan, akbaba tavus kuşundan yukarı geçti. Hünerli yerine hünersiz oturdu. Başında tacı olanlar, tacı olmayanlardan aşağıda kaldı. Şerefli olanları bu duruma razı gelmediyse de yüz suyunu dökmüş olanlar onları duymak istemedi. Kuşlar bir anda kavga etmeye başladılar. Her yerde keşmekeş ve tartışma vardı. Kavga ederken birbirlerine acımadılar ve ihtilaflarında aşırılıkları arttı. Sonunda kendilerini adaletle yönetecek, görüşlerini sağlam kılacak şanlı bir padişaha muhtaç olduklarını anladılar. Böylece alttakilerden önderlere hiçbir zarar gelmez ve şerefliler de aşağıda kalmazdı. Her grup kendi arasında değerliydi ve hepsi rehberin sağlam bir padişah olmasını istedi. Ancak istedikleri gibi bir padişah olmadığından hallerine üzüldüler. Büyük hayal kırıklığına uğradılar ve bir padişah bulmaktan yana ümitlerini kestiler. Gönüllerinde bir sıkıntı vardı, boğazı kesilmiş de henüz ölmemiş bir kuş gibi rahatsızdı hepsi. Hüdhüd'ün Simurg'u anlatması. Akıl nurundan istifade eden Hüdhüd, rehberlik göreviyle şereflenmiştir. Zatında izzet ve şeref miracı, başında kuvvetli hidayet tacı vardı. Cebrail aleyhisselam gibi bazı sırlardan haberdardı. Yakınlık tahtının zirvesine yükselmişti. Hüdhüd, aşık bir divani gibi araya girdi ve mumun ışığına tutulmuş kelebek gibi anlatmaya başladı. Ey gafil cemaat! Haliniz harap olmuş, sizin için benzeri olmayan bir padişah var. Onun vasfını anlatmaya kelimeler yetmez. O, alemdeki tüm kuşların padişahıdır. Her halinizden haberdardır. O size çok yakın, sizse ona bir o kadar uzaktasınız. O sizi görüyor ama siz onu görmüyorsunuz. Onun her tüyünde 100.000 renk var ve her bir renginde 100 nakış. Bu nakış ve renkten akıllar habersizdir. Çünkü gafil olanın aklı çalışmaz. Akıl onu kavrayamaz. Anlamaya yol bulamaz. O İstina Dağı'nda oturuyor, adı da Kaf'ın ankasıdır. Halk arasında Simurg adıyla meşhur olmuş ve bu mükemmel alemde zatı kamildir. Siz ondan çok uzaktasınız, o ise size şah damarınızdan daha yakın. Kim hayatta olup ondan uzakta kalmışsa, onun için ölüm böyle yaşamaktan daha iyidir.